Kasım ayı geldi sevgili dostlar. Tabii ki sevgiyle hoş geldi. Sevgili dostlar, Kasım ayına giriyoruz. 2024 yılının son 3 ayına girerken Kasım ayında gökyüzünde bizim için gelişecek konular, hangi alanda nasıl tedbirler almalıyız, nasıl ilerlemeliyiz, hangi burç önemli dönüşümler yaşayabilir, hatta çok önemli kararlar almalı ve diğer tüm olasılıkları konuşacağımız bir yayındayız. Tekrar hepiniz efendim hoş geldiniz. Denizaltı Astroloji kanalındasınız. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun ve Kasım ayını konuşuyoruz efendim. Evet, Kasım ayı tam 1 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ayla bizi karşılıyor. Bu demek oluyor ki Kasım'ın 20'si 21'ine kadar Güneş de Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Bizim için Akrep Burcu'nun tüm dinamikleri gündemde olacak. Sevgili dostlar, özellikle Kasım'ın ilk haftası kolay bir hafta olmayacağını buradan altını çizerek bildirmek istiyorum. Bunun çok detaylarını her gün günlük küçük böyle hap bilgiler şeklinde yayınlarda veriyorum. Ama şöyle bir özetlemem gerekirse Kasım ayının önemi 20 Kasım hatta 19 Kasım'dan itibaren dönüşü olmayan artık bir yeni çağa giriyoruz. Bütün astroloji severler, bilen bilmeyenler biliyorlar ki artık Plüto son bir yıldır Oğlak Burcu'nda ileri gitti, geri gitti ve şu an son Oğlak Burcu'ndaki son günlerini yaşıyor. Zaten daha önceki yayınlarımda geçen yıl, hatta bundan bir ay önce de Kasım ayına girdiğimizde Plüto gider ayak artık yapacağını yapmış, görevini tamamlamış ve Kova burcuna temelli olarak geçiyor diye konuşmuştuk. Bu da tam olarak 20 Kasım'da gerçekleşecek. Hepimizin hayatında bir yeni 20 yıl başlıyor arkadaşlar ve bu yani Plüton'un bulunduğu alan hayatımızda en ağır ilerleyen ama en dönüştürücü, en önemli yıldır. Hepiniz şöyle bir 20 yıl önceye gidin ya da şöyle 20 yıllık bir süreci düşünün lütfen. Yaşamınızda sizi en köklü değişim ve dönüşüm yaşatan, çok sınavlardan, çok testlerden geçiren, hatta bunları tekrar tekrar yaşadığınız alan hangi konu alanıydı? İşte onlar artık testlerini yaptı, bize öğreteceğini öğretti ve bitiyor, gidiyor. Yepyeni bir çağa başlıyoruz. Hatta biz kuşak olarak şu anki nesil Plüton'un Kova seyahatini görmedik ve önümüzdeki 20 yılda eğer yaşarsak, atlatırsak da zaten ömrümüz boyunca da bir daha görmeyeceğiz. Çünkü 200 küsür yıllık bir transit tamamlanıyor ve biz böyle bir çağa denk geldik. O yüzden gerçekten çok önemli. Kasım ayı artık hayatımızdaki dönüşümü bizim için, özellikle şunu belirteyim yayının başında arkadaşlar, dönüşümden korkarız. Ama bu nasıl bir dönüşüm? Mecburi, kaçarın yok. Seni çok yeni bir koşul, çok yeni olaylar, çok yeni bir hayat bekliyor. Burada seçenek sunmuyor gökyüzü bize. Burada bir seçeneğimiz yok. Bunu yaşayacağız. Görevini tamamlayan Plüto Oğlak artık bizi Plüto Kova'da nasıl değiştirecek ve dönüşümlere götürecek. Evet, 20 Kasım itibariyle bunu yaşayacağız arkadaşlar ve 1 Kasım'daki Akrep Burcu'ndaki yeni ay, bakın Akrep de bir dönüşüm burcudur. Yeniden ölüm ve yeniden doğuşla ilgilidir ve Türkiye, ülkemiz bir Akrep Burcu ve 1 Kasım'da yaşayacağımız yeni ay tam olarak Türkiye'nin güneş derecesine yakın bir yerde yaşanacak sevgili arkadaşlar. Aslında bu Kasım ayı 2025 yılının da bir fragmanı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü 2025 yılında da yine benzer demeyelim ama çok farklı gelişmeler aslında içinde olacağız. Özellikle Türkiye ve tabii ki vatanımız, milletimiz. Çünkü 2025 yılının ilk yarısına kadar, neredeyse Nisan ayına kadar Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki seyahatiyle birlikte şu an içinde bulunduğumuz koşullar, yaşadığımız gündem, bunları anlatmama gerek yok. Ne yaşıyorsak bir şekilde
onlar şekillenecek ve Plüto tam gider ayak Mars'la karşıtlık içerisinde arkadaşlar. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Altını çizmek istiyorum. Bakın bu Plüto Mars karşıtlığı aynen bitiyor artık, ama Kasım ayının ilk 5 günü içinde de hatta gerçekten yine dönüşümü, bu değişimi işaret eden alanlarda yine çok gücü kontrol etmek isteyen çok önemli gergin açılarla bizimle birlikte olacak. Bunu unutmamalıyız hepimiz. Ve artık bu arada Mars da Aslan Burcu'na geçecek. Mars Kasım ayı boyunca, Kasım'ın sonuna kadar hemen hemen Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Dolayısıyla da bu yine liderler, dünya liderleri ve hayatımızda öne çıkma, kendini gösterme, sahnelerde boy gösterimi, bu özellikle tabii ki dünya açısından baktığımızda yine liderler, dünya savaşları, teknolojiyle ilgili savaşlar bu defa devreye girecek. Tabii ki Plüto Kova burcuna geçtikten sonra özellikle 2025'te bunun çok büyük fragmanını yaşayacağız arkadaşlar. Çünkü Satürn Koç'a geçecek, Neptün Koç'a geçecek. Orada sonra tekrar retro yapacak. Satürn tekrar Balık burcuna geçecek. 2026 yılında kalıcı olarak artık hem Plüto hem Satürn hem Neptün burç değiştireceği için bizim şu anda, yani bu yıl bitmeden de yine çok önemli dönüşümler, gelişimler yaşayacağız. Çünkü unutmayın, Mars'ta retro yapmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar, Kasım ayı içerisinde çok önemli planları olanlar uzun vadede plan yapacak. Bir takım özellikle önemli kararlar alacak aramızda burçlar var. Tabii ki bunların en başında gelenler akrepler. Ve şunu söylemek istiyorum, bu Kasım ayı içerisinde lütfen, evet, akrepler ve boğa burçları, aslan kova burçları karar alsınlar. En önemli, onlar için önemli bir ay olacak çünkü özellikle karar alma bakımından. Ama karar almak derken bu gerçekten geri dönüşü olmayacak kararlar olacaktır. Çünkü geçtiğimiz 4 yıldan beri, özellikle akrep ve kovalar için söylüyorum bunu arkadaşlar, bu yaşadığınız koşulları diyelim, duygusal paylaşımlarınızı, belki yalnızlığınızı, bir takım fikir ve düşüncelerinizde değiştirmekte zorlandığınız koşullarınızda, adım atmakta cesaret edemediğiniz konularda elbette ki artık bir eyleme geçme zamanı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir güvensizlik, bir korku, yani bu cesaret edememenin altında yatan sebeplerden bir tanesidir. Bununla ilgili aslında biraz böyle bir şeyler okuyup araştırmak, sosyal çevrende böyle paylaşımlar içerisinde bulunmak eminim ki vizyonunuzu açacaktır. Dost ortamlarında özellikle, mesela özellikle çocuklarla olan ilişkilerimiz değil, Kasım ayı boyunca çocuklar da çok gündemimizde olacak yine arkadaşlar. Çocuklar, sanat, sanatçılar, özellikle altın ve diğer değerli madenler, bunun içinde mutlaka gümüş de olacak, ama borsa gibi yine yatırım araçlarının çok önemli gelişmelerini görebiliriz. Toplumsal olarak şimdi böyle bir algı içindeyiz hepimiz. Son yaşamış olduğumuz Ankara'daki o korkunç saldırıdan sonra Türkiye'yi böyle bir korku, baskı, belki bir şeyleri dönüştürmek için böyle bir eylem, lanet terör eylemleri gerçekleşti tekrar. Hani şehrin göbeğinde gerçekleşti. Şimdi bu da yine halka korku salmak için. Şimdi biz korkularımızla eğer yaşamaya devam edersek, bakın Plüton'un Kova'ya geçişi aslında bir cesaret örneğidir. Tabii ki teknoloji alanında inanılmaz büyük önemli savaşlar belki yaşanacak. Teknolojik anlamda söylüyorum. Ama bu alanda da inanılmaz gelişeceğiz arkadaşlar. Bu alanda kendinizi hazırlayın, geliştirin. Biraz çağa ayak uydurmalıyız. Plüto eğer varsa, Plüto bize bir şey dayatmışsa, bunu eğer öğrenmezsek, eğer buna direnirsek biz kazanamayız. O kazanır. Eğer güçlü durmak, eğer başarılı olmak, eğer kazanmak istiyorsak bir şeyleri artık
değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de çaba harcayacağız tabii ki. Yemek yerken nasıl birazcık yoruluyorsak ya da gidip kendimize herhangi bir şey almak için nasıl biraz yoruluyorsak, çalışırken nasıl yoruluyorsak para kazanmak için, işte böyle bir bakış açısıyla bakmanızı lütfen tavsiye ediyorum. Yenilikten korkmayın, değişimden korkmayın. Buna cesaret edin arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 4 Kasım günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Ve hemen 11 Kasım'da da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Bunların ne demek olduğunu anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. 15 Kasım bir dolunay yaşayacağız Boğa Burcu'nda. 20 Kasım Plüto artık Kova Burcu'na geçiyor. 21 Kasım artık Akrep Burcu'ndan ayrılıyor. Güneş Yay Burcu'na geçiyor. 26 Kasım Merkür Retrosu başlıyor. Not alın lütfen bunları. 22 derece Yay Burcu'nda başlayacak. Merkür Retrosu da bu ayın konuları arasında olacak. Yani Kasım ayı gerçekten çok dolu. Gerçekten çok özel bir ay. Ama hoş geldin dedik biz. Kabul ediyoruz biz. Biz insanoğlu olarak taşıyamayacağımız hiçbir yük yok. Psikolojik olarak da çok özenle donatılmış varlıklarız biz. Gücümüzün dışında beynimizi, aklımızı kullandığımız, biraz uzun vadeli düşündüğümüz, biraz stratejiler yaptığımız, anlık bugünlük sırf yaşamak için değil, özellikle Plüton'un Kova çağını yaşayacağımız bir millet olarak, bakın Kova demek bilgi çağı demek. Artık bilgi çağına giriyoruz. Şimdi bunu altını doldurmak için bir cümle söyleyeceğim. Hayatında hiç kitap okumamış, hayatında hiç okumayı sevmeyen, yazmayı sevmeyen birisi bile, inanın bu süreçte bunları belki ilk defa hayatında yapacak ama yapacak. Evet, okuyacağız, öğreneceğiz, araştıracağız, toplumsal konulara ilgi duyacağız. Çok daha vizyoner bakmayı öğreneceğiz. Çevremizle, özellikle sosyal çevremizle daha yakından ilgileneceğiz. Zenginlik, fakirlik, işte veya farklı böyle statü ayrımlarında olmamaya özen göstereceğiz özellikle. Ve kendimizi daha donanımlı hale getireceğiz. Artık sosyal medya var, artık ChatGPT var ve bu çok daha pratik bir şekilde şu anda nasıl tarif edeceğim bilmiyorum ama uzun vadeye baktığımızda hayatımızda olacak artık. Yani sizin herhangi bir iş alanınız, işte fırında belki ekmek yapıyorsunuz, işte belki pazarda bir şey satıyorsunuz ya da böyle bizim gibi bir şeyler okuyup aktarıyorsunuz ya da öğretmensiniz ya da fabrikada işçisiniz. Her ne olursanız olun, inanın her meslek grubunun içine artık teknoloji girecek ve teknoloji demek akılla ilgili, biraz beceriyle ilgili, biraz çağa ayak uydurmakla ilgili. Biraz fazla uzattım galiba ama arkadaşlar, hani size nacizane tavsiyem bu. Bunlara biraz hayatınızda şey yapın, yer verin, zaman ayırın ki hayatın gerisinde kalmayın. Özellikle genç arkadaşlarım, buradan beni izleyen işte 20'li yaşlarında, belki daha genç, işte 30'lu yaşlarında, bu yaşlar çok genç, daha 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar. Eğer bir meslek yapıyorsan onun bir üst versiyonunu araştır. Eğer bir şeye yeteneğin varsa mutlaka ekstra başka bir konuya da yeteneğin vardır. İşin sosyal taraflarını, bu elektronik tarafını nasıl yapacağını öğrenmeye çalış. Yani bir alternatifin olsun. Örnek göstereyim, mesela ben bundan işte 18 yıl tekstil tasarımcılığı yaptım ve hayatıma o dönemlerde astroloji girdi. İşte gideyim dedim, öğreneyim dedim. İşte öğrendim, işte yıllar geçti. Sonra şöyle düşünmeye başladım. Dedim ki yaşlanacağım. Ve bir zaman sonra o şartlarda fiziksel koşullarla çalışmak durumundayım. Aslında o da şimdi PC üzerinden yazılımlarla tasarımlar yapabiliyorsun. Ama yine de böyle bir sektörün içinde de olmak gerekiyor. Dedim ki yaşlandığım zaman oturduğum yerden
yapabileceğim bir iş olarak ben bunu seçebilirim. Çünkü sosyal medya denen bir şey var artık, o zaman internet falan var, biliyoruz, gelişiyor çağ. Ve bu mesleği, hatta işte bundan 6 sene önce tamamıyla o hayatımı bıraktım ve sadece astrolojiyle ilgileniyorum. Hatta yaşadığım şehri, doğduğum büyüdüğüm şehri bile bırakıp buraya geldim. Çünkü artık sadece bütün görevim işte kamera, ondan sonra sosyal medya, sizler, verdiğim danışmanlıklar, buradan size anlatmaya çalıştıklarım, bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorum. Bakın, mesela yıllar önce kendimi bu şekilde eğitip donattığım için bu işin yaşı da yok. Hatta yaşlandıkça bilgi ve birikimlerini daha böyle verimli hale getiriyorsun. Deneyim çok önemli çünkü her işte olduğu gibi, ama astroloji gerçekten çok deneyim gerekiyor. Örnek olarak kendimi gösterdim. Burada zamanında hani böyle yatırımlar yapmış olmasaydım bugün beni hiçbiriniz tanımıyor, bu sektörü tanımıyor olacaktınız. Bunu bir örnek olarak alın ve hayatınızda ne yapıp ne yapılabilir, ne yapabilirim gibi kendinize bir çizelge hazırlayın sevgili dostlarım efendim. Evet, şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, 1 Kasım günü Akrep Burcu'nda bir yeni ay. Akrep varoluş ve bitişle alakalı, yine Mars tarafından yönetiliyor. O anda tam Mars Plüto'ya yine karşıtlık yapıyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla büyük gerginlikler, çok büyük bir dönüşüm, hayal edemeyeceğimiz değişimler içerisinde olabiliriz hayatlarımızda. Dünya olarak ve ülke olarak da şu an yaşadıklarımızı zaten görüyorsunuz. Böyle dönüşümlerden bahsediyorum. Ve 2 Kasım'da bu arada Merkür Yay burcuna geçer ve bizim bu eğitim, öğrenim, uzak hedefler dediğimiz seyahatler, ulaşımla ilgili konular çok gündemimizde olacak. Ben burada trafiğe çok önem gösteriyorum özellikle ve büyük yargı meseleleri, hani toplumsal alana yansımış büyük süreçler, hukuki davalar zamanı olacak ve tam 4 Kasım'da artık Mars Aslan Burcu'na geçer ve Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi aslına bakarsanız yine Kasım ayı boyunca diyebilirim ki Mars hala Plüto'yla karşıt pozisyonda sürdürecek bu etkinliğini. Dolayısıyla yine gerginlik var, yine savaş var, yine bir güç mücadelesi var ki bunlar daha çok dünya ve liderler arasında. Fakat bizim kişisel hayatlarımıza bakarsak Kasım ayı içerisinde aslında Mars'ın Aslan Burcu'nda olması güçlü. Yalnız şöyle bir tarafı var arkadaşlar, bu transit bitecek. Mars Aslan Burcu'nu bu arada çok yavaş ilerleyecek. Onu da hatırlatayım. Kasım ayının 4'ünden itibaren Mars'ın hareketleri çok ağır olacak. Ve Plüto ile karşıtlık yaparken ayın sonunda Aralık ayına girdiğimizde de hala Aslan Burcu'nda olacak. Ve sonra Aslan Burcu'nun 5 derecesinde Aralık ayının 7'sinde retro yapmaya başlayacak Mars. Ve bu tabi Aralık ayı için bu söylediğim, ama Mars retrosu başlamış olacak. Dolayısıyla şimdiden söylüyorum, ben bütün 2025'in her ayının notunu aldım. Yayınları başlatacağım. Özellikle yılbaşı çok önemli bir tarih. Tarihi bir gün. Bakın, tarihi bir gün diyorum. Özellikle Ocak ayının ilk günleri çok riskli günler olarak söyleyebilirim. Şimdiden bu şekilde planlarınızı yapın. Gerginlikler. Ve tekrar bu aya dönüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir akrep yeni ayı, bir boğa dolunayı yaşayacağız. Şimdi bunun içine ben kesinlikle doğa olaylarını katmak zorundayım. Bir büyük deprem dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilir. Yani bu ay deprem ayı. Bu ay depremler sürecek. Yani 5.6 şiddetlerinde. Daha üstleri olur mu? Olabilir. Hani ülkemizde olur mu? Coğrafi haritaları ben incelemedim. Zamanım olmadığı için inceleyemiyorum bu arada. Bilmediğimden değil. Ama bu ay doğal afetlere, suyla ilgili afetlere, soğuklara,
Soğuk bir kış geçireceğiz bu arada, onu da hatırlatayım. Çok soğuk, hatta 1986 yılına gidin, sanırım 86, çok büyük bir kar yağışı olmuş. Emin değilim ama kesin öyle kalmış aklımda arkadaşlar. Yani gerçekten büyük bir de kış bekliyor. Soğuk bir kış da bizi bekliyor. Özellikle bu görünümlere bakarak. Ve arkadaşlar 15 Kasım civarına yine biraz dikkat etmemiz gerekiyor hepimizin. Neden? Çünkü 15 Kasım'da da çok ani gelişmelerin yaşanabileceği, işte böyle depremsel olaylar Türkiye'de de olabilir açıkçası. Dikkat etmemiz gereken, tabii ki burada deprem kuşağında yaşıyoruz, deprem ülkesindeyiz. Depremleri engelleyemiyoruz ama depremlere karşı önlem almalıyız, kendimizi korumalıyız. Bilginiz olsun. Bu yine günler yaklaştıkça kamuoyunda, sosyal medyada aslında bunlar yine konuşulacaktır. Şimdi 20 Kasım ve sonrası diyoruz artık. Plüto son 20 yıllık Kova burcunun 20 yıllık seyahatine başlıyor. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşlar. Kasım ayı tek tek burç yorumlarınızda bahsetmeye çalışacağım bu konudan, burçlara göre. Ya da sadece Plüto Kova'nın bir yayınını yapmak aslında burçlara göre belki daha da mantıklı olacaktır. 26 Kasım'da arkadaşlar yine notlarınızı alın. Biraz önce değil mi? Merkür retro yapmaya başlıyor. Yay burcunda. Yani Kasım ayının sonuna çok önemli işlerinizi getirmeyin. Şimdi kimler getirmesin? Başta yay burçları. Tabii doğum haritasında retrolar olabilir bu arada, bilemiyorum. Belki de faydalı çalışacak. Yay ve ikizler arkadaşlar ve Merkür bu alandan geçerken seyahatler, trafik, ulaşım, bilginin çoğalması, dağılması ve uzun yol seyahatleriyle alakalı. Ve burada işte o yüzdendir de diyorum ki Kasım ayı böyle bir kazalar ayı olabilir. Oraya da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Merkür Satürn karesi yaşayacağız. Dolayısıyla özellikle o döneme dikkat etmek gerekiyor. Bu arada retronun biteceği tarihi de söyleyeyim. 15 Aralık'ta retro yay burcunda bitecek. Tekrar normal düz hareketine dönecek. Aslında bu 15 Aralık zamanına kadar süren retroda çok da o da kolay olmayacak. Şimdi ikizler burçları, yay burçları, balık ve başak burçları bu retrodan en güçlü etki alacak. Bazıları olumlu etki alacak, bazıları hayatlarında bazı geri dönülmez hatalar yapabilir. Buraya çok dikkat edin. İşte bakın, bu bir seçim, bu bir tercih. Hani Plüton'un Kova'ya geçmesiyle ilgili bir tercih yapamayız. Ama burada hayat şartlarımızı, davranışlarımızı, ilişkilerimizi kontrol edebiliriz. Hani doğru zamanda doğru hareketler çok önemli gerçekten. Buna dikkat ediyoruz ve başta videonun girişinde tabii ki Akrep burçları için önemli bir tabii ki ay ve 21'inden sonra da yay burçları için önemli bir ay başlayacak. Çünkü yay burçları, Güneş yay burcuna geçecek. Yani 20'sine kadar akrepler ve boğalar bu ay sizin, o yüzden onlardan bahsettim. Ve 20'sinden sonra artık ikizlerin ve yayların zamanı başlayacak. Evet sevgili dostlar, böyle bir Kasım ayı, dediğim gibi çok temkinli olmamız gereken, özellikle ilk bir haftası zorlayıcı olabilir. Lütfen yayını beğenin, paylaşın. Ben şimdi bu yayından sonra size bu haftalık burç yorumlarını çekeceğim. Yorumlara yazın lütfen. Burcunuzu yazın, işte yükselen burçlar soruyorsunuz hep, mutlaka en başta etki alan burç yükselendir. Bu arada işte yükselenin akrep, yükselenin boğa, yükselenin yay, yükselenin ikizler. En önce bu. Lütfen önce bunu takip edin. Ve diğer yandan diğer burçlar etki almayacaklar mı sanki? Çok büyük etkiler oluyorlar. Ama şunu söyleyeyim, bakın, Oğlak burçları gerçekten artık hayat sizi rahat bırakacak. Oğlak burçlarını rahat bırakacak. Yengeç burçları sizi rahat bırakacak. Terazi burçları sizi özgür bırakacak. Yani bu burçların, yani yengeç, terazi, yani öncü burçlar artık gerçekten rahat bir nefes alabilirsiniz. Özellikle tam olarak 20'sinden sonra. Ay bir dakika.
Atladığımız burç var mı? Hemen bakalım. Hemen kontrol ediyorum arkadaşlar. Çok az bekletiyorum sizi. Bu arada WhatsApp iletişim hattım. Danışmanlık için, bakın yeni yıl geliyor. Yıllık burç yorumları için veya diğer harita analizleri için lütfen bu WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir mesaj atarak bir kendiniz için bir yeni yıl hediyesi satın alabilirsiniz sevgili dostlarım. Diyelim efendim. Şimdi tekrarlıyorum. Kurtulan, işte özgürleşen burçlarımızı, Oğlak burçları, Koç burçları, tabii atlamışız. Yengeç burçları, Terazi burçları. Artık siz Plüton'un Oğlak baskısından kurtuluyorsunuz. En önemli kararları da yine bakın, şimdi ben haftalık burçlarda söyleyeceğim onları. Sizler de bu önemli kararlar içerisindesiniz. Sevgili dostlarım, çok öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.